Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda yine sık sorulan sorulardan birini cevaplamaya çalışacağım. Köpeklerimizi nasıl ve ne zaman ödüllendirmeliyiz? Ödül sistemlerini nasıl kurgulamalıyız? Ve ödül zamanlamalarını nasıl organize etmeliyiz? Şimdi en başta şunu hiçbir şekilde aklımızdan çıkartmayacağız. Köpeğimizle çalışırken işaretleme, yani doğru davranışları işaretlemek hedefli ve köpekte pekişmesi hedefli olarak mutlaka ödül sistemlerini kullanacağız. Şöyle bir mantık yok. Sizin tek aferininiz ya da aferin demeniz veyahut da dokunmanız köpek için yeterlidir gibi bir olgu söz konusu değil arkadaşlar. Bu ilerleyen dönemlerde köpeğin ilerleyen yaşamında aynı şekilde bir mental etki yaratabilir ödül vermeniz gibi, ama kurguların başında, yani köpeğin kafasına öğretmeye çalıştığınız şeylerin çivilenmesi esnasında mutlaka ödül ilişkisini organize etmek durumundasınız. Ve ödül olarak nasıl şeyler kullanıyoruz? Birincisi, ödül kavramında dikkat edilmesi gereken şey, kullanılan ödülün adı üstünde ödül olabilmesi için köpek için lezzetli ve çabuk yutulur bir şey olması ve mümkün olduğunca özellikle köpeğin hareketli ve eforlu olduğu, yani ventilasyon, ağızdan soluk alıp verme durumunun söz konusu olduğu çalışmalarda kuru ödüllerden daha yumuşak, soft ödüllerin kullanılmasını daha çok tavsiye ediyorum. Tabii ki ilerleyen dönemlerde bu ödüllerde kullandığımız, ödül sisteminde kullandığımız ödülleri klasifikasyonda size anlatabiliriz. Ama şu etapta kavramdan bahsettiğim için çok fazla o kısmına girmeyeceğim işin. Ama şunu bilmeliyiz ki ödül çabucak yutulan, köpeğin boğazında kuruluk yaratmayan, takılmayan ve çabuk yutulan büyük parçalar halinde olmamalı. Örneğin ödül bisküvisi verirseniz, köpek bir şeyi siz işaretlemek istiyorsunuz, doğru davranışı. Köpek kemiği ağzına aldı, kırdığı anda yere döküldü, tekrar yerden onu toplamaya çalıştı derken olay amacından sapar. Dolayısıyla da küçük parçalar ve hemen yutulacak nitelikte olması gerekiyor ve ödül mutlaka pekiştireç olarak kullanılması gereken bir şey, ama zamanlaması, nasıl kullanıldığı oldukça önemlidir. Ama yine tekrar söylüyorum, işte ödüle gerek yok, hep mi ödül vereceğiz? Evet, bazı şeylerin ilk organizasyonunda hep ödül vereceksiniz. O yüzden köpeğinizle çalışmaya çıktığınızda hem motivasyon hedefli olarak hem de doğrulamada köpeğe yardımcı olmak, anlayabilmesini sağlamak hedefli olarak mutlaka ödül sistemlerini kullanacağız. Tıpkı bizlerdeki gibi, hep şu örneği veririm. Size örneğin bir iş yerinde çalışıyorsunuz. Patronunuz size dedi ki bu ay harika çalıştın, süpersin, performansından çok memnunum, aferin sana, ama maaş yok. Tabii öyle bir dünya yok. Mutlaka bir ödül, bir motivasyon olması gerekiyor. Köpekte bir canlı, motivasyona ihtiyacı var. Özellikle interaktif ilişki ve öğretiler söz konusu olduğu zaman mutlaka motivasyon hedefli ödülü kullanacağız. Ancak burada çok önemli bir nokta var. İnsanların kafasını, hayvan sahiplerinin kafasını genellikle karıştıran da bu nokta, ödülü rüşvet olarak algılamak. Bakın, rüşvet farklı bir kavram, motivasyon hedefli ödüllendirme farklı bir kavram. İkisi birbirinden ayrı kavramlar. Aslında aralarında çok ince bir çizgi varmış gibi gözüküyor ama tamamen birbirinden farklı ve aralarında uçurum olan kavramlar. Şimdi şöyle göstereceğim. Bir ödül alabilir miyim? Örneğin ben bu köpekle çalışma esnasında, bu köpeklerle çalışma esnasında eğer köpekten bir istekte bulunurken ödülü göstererek organizasyon oluşturmaya çalışırsam, bu bir rüşvet olabilir. Çünkü köpeğin odaklandığı şey ödül olur ve çoğunlukla bununla karşılaşırız. Örneğin otur, yat gibi komutları öğrenmiş olan ya da pati ver gibi komutları, hayvan sahiplerinin ilk etapta en çok öğretmeye çalıştıkları komutlar bunlar. Bu komutları öğrenmiş bir köpeğe ödülü gösterdiğiniz zaman ödüle ulaşabilmek hedefli olarak sıralı olarak bu davranışları, bu komutları şekillendirecektir. Siz istemeseniz bile. Bunu gösterdiğiniz zaman, kokusunu aldığı zaman köpek kendiliğinden bir takım hareketleri şekillendirebilir. Bakın mesela kendiliğinden oturması veyahut da ödülü aşağıya doğru yönlendirdiğim zaman köpeğin kendiliğinden yatmaya çalışması gibi kavramlar şekillenebilir. Aynı şeyi bu köpekte de göstereyim. Bakın kokladı. Kayışını tutalım. Kokladı köpek.
Bakın. Görüyor musunuz? Kendiliğinden köpek oturacak ya da arama köpeği olduğu için havlayarak bunu mu istiyorsun şeklinde bir tavır geliştirecek. Dolayısıyla biz bu tavrın gelişmesini istemediğimiz için ödüller, burada gördüğünüz gibi ödül etekleri ya da pouchların içerisinde olacak ki ne zaman çıkacağına biz karar verebilelim. Köpeğe bunu göstererek organizasyon oluşturmaya çalışmayalım. Eğer bunu göstererek yaptırırsak o zaman rüşvet kavramından bahsedebiliriz. Ama ödül eteklerimizde ya da pouchlarda olup da ne zaman çıkacağına biz karar verirsek o zaman köpek için ödül olur. Köpeğin ilk ödülünün sizinle komünikasyon olması, göz teması olması gerekli ki peşi sıra gelen sizin vereceğiniz ödül, motivasyon ve pekiştirme hedefli olsun. Şimdi bir örnekleme yapalım. Ödül ne zaman verilir ve nasıl verilir? Bir kere ödülün verilmesinde çok önemli olan nokta ödülü köpeğin ağzına tıkmamaktır. Birincisi köpeğin ödül almaya istekli olması gerekiyor. Eğer köpek ödül almaya istekli bir pozisyonda değilse yeni bir şey öğretmede çok fazla efor sarf etmeniz gerekir. Bu da köpek için pres olabilir, stres yaratabilir. Köpeğin bir kere ödül almaya hevesli olması gerekiyor. Bunun için küçükten itibaren genellikle köpeğin çok tok olmadığı zamanlarda yeni öğreti egzersizlerini yapmanızı tavsiye ederim. Eğer köpeğe ödülü bir şey yaptığı için mesela otur, dedim oturdu. Ağzına böyle teperseniz köpek için itici bir şey olacaktır. Tıpkı insanda olduğu gibi. O yüzden ödüllendirmede yapılması gereken şey otur. Hafif önüne otur. Hafif önüne tutup almasını sağlamak. Genellikle de ödül kullanımında biraz ödül alayım yine. Ödül kullanımında önemli olan nokta ödülü avucunuzun içinden vermek. Niçin bunu yapıyoruz? Yani şu şekilde ödüllendirmek köpeği. Bunu niçin yapıyoruz? Köpek rahatlıkla alabilsin bir. İkincisi sizinle bir teması olsun. Diğer önemli olan nokta da burada ödüllendirmede eğer parmak ucuyla verirseniz yüksek olan köpekler, heyecanlı ve yüksek olan köpekler bu ödülü alırken ön dişleriyle canınızı yakabilir. Böyle kazalar veyahut da can yanmaları oluşmaması için ödülü mümkün olduğunca avuç içerisinden baş parmağınızla sıkıştırarak parmaklarınızın arasından vermek. Böylece köpek avucunuzun içini ısırması parmağınızı dişlemesinden daha zor olacağı için elinize de zarar vermeyecektir. Bir kere ödülün verilme şekli bu olabilir. Ödülü verirken de mutlaka beraberinde bir doğrulama ve onore etme nidası olması gerekiyor ki köpek bir süre sonra bunu aldığında, kazandığında, hak ettiğindeki mental zevki siz ileride aferin sana, bravo dediğiniz zaman da aynı mental etkiyi yaratabilirsiniz. O yüzden otur, aferin sana şeklinde olması. Yat, aferin sana şeklinde olması gerekiyor. Otur, bravo. Eş zamanlı olarak bu onore edici kelimeleri kullanarak ve tabii ki bunları söyleyiş biçiminizin gerçekten içten olması gerekiyor. Gerçekten de onun bir şey başardığından sizin de memnun olduğunuzu köpeğe hissettirmeniz gerekiyor. O yüzden sahte davranışlardan mümkün olduğunca kaçının. Çok yüksek sesle, ani hareketlerle ödüllendirmeye eşlik etmek de köpekte bir anda endişe yaratabilir. O yüzden mümkün olduğunca düzgün bir şekilde ama o heyecanınızı köpeğe hissettirecek şekilde olması gerekiyor. Dön, dön, aferin sana gibi olması gerekiyor. Ve ödüllendirme sistemlerini dediğim gibi köpek mental olarak çalışmaya hazır olduğu takdirde ve de çok tok olmadığı zaman dilimlerinde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ödül ne zaman kullanılır? Ödül köpekte bir komutun ya da bir aksiyonun istediğiniz ya da yönlendirmeye çalıştığınız, oluşturmaya çalıştığınız bir komutun ilk öğretisinde özellikle kullanılması gereken bir şey. Imprint aşaması dediğimiz köpeğin zihnine doğrulama komutlarının gönderilmesi ve hareketi doğru yaptığının pekiştirilmesi hedefli olarak
kullanılan bir şey ödül. Ve bunu nasıl kullanacağız? İlk öğretilerde, özellikle ilk öğretilerde kullanacağız. 2 köpek üzerinde kendi yöneticileriyle size göstereceğim. Örneğin bu 2 köpek de temel programları bilen köpekler. Oturmayı, yatmayı, beklemeyi bilen köpekler. Dolayısıyla bu organizasyonlar oluşturulurken bir sistem kullanıyoruz. Ne gibi sistem? Birincisi Serhat'ın elinde olan clicker. Clicker kullanıyoruz. Çeşit çeşit markalarda olabilen bir şey. Bunu doğrulama hedefli kullanıyoruz. Timing'i köpeğe algılatmak ve tam hareketi gerçekleştirdiği zaman klik sesiyle köpeğin doğru yaptığını algılatıp hemen arkasından ödülü sunup hem hareketin doğruluğunu onaylamak, köpeğin kafasında da onaylamak hedefli olarak hem de bizim zamanlamayı doğru yapmamız hedefli. Hemen arkasından ödül gelmesi de yaptığı hareketin karşılığında onore etmek. Ödülle birlikte tabii ki sözlü onerasyonunda mutlaka olması gerekiyor. Şimdi birkaç tane komutu sanki yeni öğreniyormuş gibi Serhat bir yapsın köpeğiyle birlikte burada. Oturlar, yatlar, bekleler gibi basit komutlardan bir başlayalım. İlk önce bakın odakladı. Oturduğu zaman hem clicker'a bastı. Yattığı zaman doğruladı ve hemen arkasından aferinle birlikte temas, kimi zaman temas, kimi zaman aferin. Aferin sana. Evet. Mesela bu örnekte gördüğümüz gibi köpek eğer bir şeyi yeni öğreniyorsa ödüllendirme, sözlü onorasyon mutlaka benim tavsiyem. Tabii ki %100 kullanacaksınız diye bir kaydı yok ama clicker işi çok kolaylaştıran bir şey. Özellikle uzak komut çalışmaları çalışılırken zamanlamaları köpeğe düzgün algılatmak hedefli. Clicker ve ödül sistemini mutlaka kullanıyoruz ve pozitif pekiştirme. İşte bu sistemin tamamı pozitif pekiştirme dediğimiz olay. Positive reinforcement diye bilinen olguyu kullanmak aslında burada. Burada çok önemli olan ödülün doğru zamanda gelmesi. Serhat biraz önce ne yaptı? Yat dediği zaman köpek yattığı gibi clicker'la basarak köpeğe yatma hareketinin doğru olduğunu zamanlamasıyla birlikte işaret etti. Hemen arkasından da aferin sana deyip köpeğini ödüllendirdi. Yani yaptığı şeyin karşılığında onu onore etti. Hem sözlü olarak hem yiyecek vererek. Fakat burada önemli bir nokta var. Ödüllendirme sistemlerinde köpeğin daha önceden öğrenmiş olduğu ve kafasında artık net olarak imprint olmuş komutlar, işte basit komutlar, örnek veriyorum otur, yat, bekle gibi komutları her seferinde ödüllendirmeyeceğiz. Çünkü bunu yaptığımız takdirde köpeğe bir süre sonra bu ödül kavramında söndürmüş olabiliriz. Sönmesine sebep olabiliriz. Başka ne zaman sönme olur? Bir komutu uzun süre uygulamadığımız zaman. O yüzden bildiği komutları zaman zaman tekrar ödüllendirerek ama çok aralıklı olarak tekrar ödüllendirerek köpeği o komut konusunda flashing yapıp tekrar hatırlatmak ve daha da pekişmesini sağlayabiliriz. Ama genellikle ödüllendirmeyi yoğun kullandığımız zamanlar köpeğe yeni öğretiler uygulaması yaptığımız zamanlardır ya da patern çalışmaları, yani bir şablonu çalıştığımız takdirde köpekte özellikle sınav hazırlıklarında ödüllendirmeleri daha sık aralıklarla kullanırız. Ama yeni şeylerin öğretilmesinde özellikle önemli. Mesela trik çalışmalarında, numara eğitimlerinde yoğunlukla ödüllendirmeleri kullanırız ki köpeğin trik çalışmalarında, numara öğretilerinde yoğun konsantrasyon gerektirdiği için bunlar köpeğin konsantrasyonunu yükseltmek ve motivasyonunu yükseltmek hedefli olarak. Birkaç serbest numara yapalım Nepal'le birlikte. Serhat bize göstersin numara eğitimleri nasıl istiyorsan. İlk önce bakın köpeğini bir odaklıyor kendisine. Köpek dikkat edin son derece odaklı pozisyonda. Örneğin tekrar yap, tekrar yap. Aferin sana. Mesela bakın ne yaptığına dikkat edin. Daha önce bildiği bir nokta ama ilk önce odaklıyor. Sonra köpeğine davranış şekillendiği takdirde ödüllendiriyor. Tabi burada duygu durumunuzu köpeğe algılatmanız çok önemli. Sizin de memnun olduğunuzu görmesi lazım.
Evet. Birkaç trik daha yapalım bildiği şeyleri. Mesela kucağa atlama. Burada da hemen kucağındayken atladıktan sonra hem köpeğini severek onore ediyor hem de ödüllendirerek motive ediyor. Devam edelim. Bakın yine öl komutunu yapıyor köpeğiyle. Ölü taklidi yaptırdı. Dön komutunu yaptırıyor. Ters dön yaptırıyor. Ve tekrar ödüllendirerek motivasyonunu sağlıyor. Kucağa çıkartma yine ödüllendiriyor. Tekrar bakın şimdi. Güzel. Güzel, süper. Aferin sana, bravo. Bir ölü taklidi yaptırtalım tekrar. Bakın ölü taklidi. Kalsın öyle. Pekiştirelim. Yine bakın aynı pozisyonda kalmasını sağlayıp tekrar pekiştireç olarak ödülü kullanıyor. Şimdi bakın o komuttan çıkart onu. Elini çırptığı anda tekrar yeni bir organizasyon içerisine gireceğini köpeğine sembolize etmiş oluyor. Ve her seferinde dikkat edin, odaklamayı ihmal etmiyor bir komutu öncesinde. İlk önce normal pozisyon aldırıp köpeğini odaklatıyor. Otur, açıl biraz köpeğinden. Şimdi. Güzel, süper. Mesela aynı şekilde Bonnie'nin bildiği birkaç numara yapalım. Sen istersen place'te beklet köpeğini. Evet. Burada yine önemli nokta, videonun konusu değil ama bir başka köpek çalışırken diğer köpeğin hiç ondan etkilenmemesi ve dikkat edin sürekli bir Serhat'a bakarak görüyor musunuz? Ve ara ara Serhat da onu ödüllendirecek bu bakışlarını. Serhat'a bakarak konsantrasyonun onda olduğu diğer köpeğin hareketlerinden hiç etkilenmiyor ki diğer köpek de bir sürü numara yapıyor şu anda. Evet arkadaşlar, diğer köpek yatarken ve sahibini organizeyken Fulya'nın köpeği çalışma yapacak. Fulya yeni bir numara çalışıyor onunla. Bacak bacak üstüne atma. Bunu cross adı altında bir komutla organize etmeye çalışıyor. Aynı zamanda da köpekte indikasyon, işaretleme komutu da çalışıyor. Her ikisinin de çalışmasını yapacak. Şimdi bir Fulya göstersin bize ve burada kullandığı ödüllendirme sistemlerini görelim. İlk önce köpeğini organize etti. Biraz konsantre ediyor kendisine. Birkaç yürüyüş yaptırıyor. Bildiği temel komutları kullanıyor. Kalk. Dedim sana. Otur. Bekle. Hayır. Evet. Şimdi bakın. Cross. Bacak bacak üstüne attı. Bu birkaç gündür çalıştığı bir şey. Cross. Aç. Evet. Aç diyerek de komutun tersinin de uygulamasını yapıyor. Süper. Bekle. Cross. Ve bakın neredeyse her gerçekleştirdiğinde komutu ödüllendiriyor. Çünkü bu yeni bir şey. Köpeği motive etmesi gerekiyor. Cross. Güzel. Bekle. Bekle. Tabi burada normalde yapması gereken şeylerden biri de Fulya'nın crosslar esnasında köpek hareketi gerçekleştirdiğinde ödüllendirirken aynı zamanda köpeğini onore de etmesi gerekiyor. Bekle. Evet. İşaretle. Aferin kızıma. Güzel. Süper. Bekle. Cross. Hayır. Bakın bir numaradan öbür numaraya atlatarak köpeğin iki numaranın ayrımını yapmasını sağlamaya çalışıyor. Köpek burada Bekle. ezber yapmaya çalışırsa ezberini bozuyor. Geri. Yat. Konsantrasyonunu değiştiriyor, odaklanmasını. Bekle. Hı. Cross. Aferin sana. Cross. Güzel. Ve işaretle. Güzel. Şimdi işaretletecek. İşaretle. Göster. İşaretle. Aferin sana. Şimdi mesela burada yapması gereken şey hemen bu döngüyü bozmak. Çünkü köpek yeni öğrendiği ve bol ödül aldığı şeye yönelimde bulunmaması için. Şimdi kurguya tekrar devam edeceğiz. Bu sefer dizlerinin üstüne çökmeden komutu vererek köpeğin kafasındaki yine ezber rutinini bozacaksın. Cross yapalım. Evet, ödül.
Şimdi aç, Aç. bekle. Bekle. Güzel. Tekrar gelip ödül. Ödülün hazır olsun hemen hızlı. Köpek hataya sürüklenmeden. Tekrar gidiyorsun. Bekle. Güzel. Tekrar geliyorsun. Bu sefer dik pozisyonda yine cross komutunu veriyorsun. Cross. Süper. Verin sana. Evet. Şimdi burada yapmaya çalıştığımız neydi? Köpek bekle, bu köpekte imprint olmuş bir komuttu ve yüksek ödüllendirme gerektirmeyen bir komuttu. Ama biz baktık ki köpek cross komutuyla aç komutunu birbiriyle bileşik, yani cross'tan sonra aç gelir, açtan sonra cross gelir. Bir şeyi yeni öğretirken çok tekrar yapıldığı için ve çok ödüllendirme, köpek ezbere yapmaya başladı. Bu ezberi kırmak hedefli olarak ödülü arada eski bildiği bir komutu flashlayarak ikisinin ayrımı ve konsantrasyon, ezber konsantrasyon rutinini köpeği bozarak birbirinden ayırt etmesini sağlamak. Tabii ara ara bu tip çalışmalarda ödüllendirmenin yönünü değiştirmek ve köpeğin ezber ve kendi kendine tekrarlayan hareketleri yapmasına engel olabiliriz. İşte ödül nasıl kullanılır, nerede kullanılır da bunlar da küçük ayrıntılar. Bu arada arkadaşlar aynı zamanda cross komutunun da uygulamasını gördünüz. Fulya'nın köpeğine yeni öğretti. Bunun da ileride, yani bacak üstüne atma, ileride nasıl öğretildiği konusunda bir video yapacağız. Ama köpeklerinizle çalışırken motivasyon hedefli olarak köpeklerinizi ödüllendirmeyi asla ihmal etmeyin.